Merhaba sevgili arkadaşlar, bir Eylül Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu elimde görmüş olduğunuz salopet elbisenin yapımını paylaşacağım. Daha önce elbisemizin etek kısmının yapımını paylaşmıştım. Bugün de elbise olarak yapımını paylaşmak istedim. Şöyle bakın. Ön kısmında, şu üst kısmında etekte uygulamış olduğumuz modelin birebir aynısını uygulamış oldum. Kenarlarda yine bel kısmında kullanmış olduğum lastik modelinin devamını ve bitişte de yine aynı şekilde. Modelimizin şöyle arka görüntüsünü de paylaşayım. Arka görüntümüzde bu şekilde arkadaşlar. Bağcıklarımız bu şekilde yaptık. Bu bağcıklarımızın sıra sayısını, santimini, hepsinin ölçüsünü videomun içerisinde bulabileceksiniz. Yine eteğimin ölçülerine de yine videomun içerisinde bulabileceksiniz. Ben şöyle bir uzunluğunu, toptan uzunluğunu vermek istiyorum. Hem eteğin hem elbise olarak. Şu lastikle beraber eteğin boyumun uzunluğu 22 santim. Komple yukarıdan aşağıya da tamamen 35 santimlik bir uzunluğu var arkadaşlar. Benim elbisem 1-1,5 yaşına kadar uygundur. O yaş aralığındaki çocuklar rahatlıkla giyebilirler arkadaşlar. Kullandığım malzeme Lamia Baby Boom kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. 250 gram, 100 gram 250 metre özelliği var. %100 akriliktir. Kar topu Baby One ipiyle birebir aynı özellikleri taşır arkadaşlar. İlla bu ipi kullanmanız gerekmiyor. İstediğiniz bebe ipiyle de bu elbiseyi örebilirsiniz. Hangi marka olduğu hiç önemli değil. Yumuşak bir iplik olması önemli. Şu lastik kısmında 3 milimlik bir tığ kullandım. Sadece şu beldeki lastik kısmında. Diğer etek kısmında, üst kısımlarında ise 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Kalın tığ kullanırsanız eteğiniz, modeliniz o kadar daha yumuşak olacaktır. Zaten kabartı bir modelden oluştuğu için hani kendinden gelen bir sertlik söz konusu. O yüzden kalın tığlarla örerseniz çok daha yumuşak olacaktır. Böyle benimkisi yumuşacık oldu. 3,5 milimlik tığ benim için uygun oldu. Bu ipten 1,5 2'ye yakın ip kullandım arkadaşlar. Dolgu ve lastik model oldukça ip yiyen bir model. O yüzden 2'ye yakın gitti diyebilirim. Benim verdiğim bu ölçülerde. Sizler de bu ölçüde yapacaksanız o kadar ip almanızda fayda var. Eksik gelmemesi için. Evet, şimdi tanıtımımızda yaptığımıza göre isterseniz modelimizin yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Gelecek olan videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle bel lastiği ile birlikte başlıyorum. Benim bel lastiğim 51 santim. 1-1,5 yaş için uygundur. Size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Öncelikle istediğiniz ölçüde bir zincir çekin. 6 aylık yapmak istiyorsanız 47-48 santimlik bir zincir çekin. 2 yaş yapmak istiyorsanız eğer 53 santimlik bir zincir çekin. Çocuğunuz kaç yaşsa onun beline ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Santimini ayarlayabilirsiniz. Benim burada toplamda 51 santim için 80 tane trabzanım var. 80 trabzan 51 santime denk geldi. Onun üzerinde bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi size örnek amacıyla şöyle bir zincir çektim. Zincirinizi çekerken bakın benim zincirim esniyor. Böyle oldukça bolca bir zincir çekin. Yani çok da bol çekip bu kısımlarının tabii hani böyle delik delikli olmasın. Gevşek bir zincir çekin, böyle esneyecek. Bunun üzerine trabzanlarla dolduracağız arkadaşlar. Şöyle her bir ilmeğime trabzan yapıyorum. Ölçerken de şöyle çekerek biraz ölçün. Çünkü zaten esneyen bir model. Çocuğun beline girerken de hani giydirirken de çocuğumuza esneyecek. O esneme payını da göz önüne almamız gerekiyor ki bol durmasın çocukta. O yüzden esneterek ölçmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi şöyle biraz trabzan öreceğim. Bunu size göstermek amaçlı, hani belini göstermek amaçlı yapıyorum. O yüzden kısa bir parça üzerinde göstereceğim.
Şöyle biraz ilerletelim. Evet, şimdi ördüğümüzü varsayalım. Şöyle uzunca bir trabzan şeritim oldu. Bunu ikisini birleştiriyoruz. Bu şeriti birleştireceğiz. Şuradan bakın atıyorum. İçinden çıkarıyorum. Şu ortaya da batıyorum. Şuradan da ilmek alıyorum. Karşıdan içinden çıkardım. Şuradan da bir tane ilmek alacağım. Şu parçayı uzun çekmişim. Atıyorum bu tarafa. Ve şuranın da şu üstünden alıyorum. Ve birleştirdim. Şöyle birleştirdim. Böyle bir yuvarlak halkamız olacak. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Öncelikle şöyle önden alıyorum. Bakın ön lastik. Bu şekilde. Trabzan yaptım. Bunu da arkadan geliyorum. Öne doğru üzerinden bu şekilde. Bunu da yine bu şekilde alıyorum. Sıradakine arkadan öne doğru geldim. Bir önden, bir içten yani arka taraftan lastik alarak devam ediyoruz. Örneğimize. Bakın bir önden, bir arkadan öne doğru geliyorum. Evet, bunu da önden alıyorum. Ve ilk başladığım yerle birlikte birleştiriyorum. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Şimdi bakın bu önde gözüküyor. Şu önde gözükeni önden alacağım. Yani bel kısmından yine lastik olarak. Şu arkada gözükeni de yine arkadan alıyorum. Öndekini önden, arkadakini arkadan. Öndekini önden, arkadakini arkadan. Öndeki önden, arkadaki arkadan. Evet, bu şekilde toplamda 4 santim olana kadar ördüm arkadaşlar. Bakın. Göstereyim. 4 santim. Daha ölçeyim isterseniz. Evet. 4 santim olana kadar ördüm. Şimdi örnek kısmımızı yapacağız. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlıyoruz. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şu ilk üzerine, yani yanındaki ilmeğime, şu dış lastiğimin hemen üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şurada hemen bakın şu arka lastiğimin üzerine, yani hiç ilmek atlamıyorum. Bunun üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum, bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğime sık iğne ile bağladım. Tekrar bir tane zincir çektim. Yine bir tane atlıyorum. Şu bakın şu öne atladım. Şu arka lastiğin hemen üzerine yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane trabzan yaptım.
Şimdi hemen yanındakine, şuna bir tane trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan yaptım. Hemen yanındakine hiç atlama yapmadım. Yanındakine bir tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. Şuraya da yine hiç atlama yapmıyorum. Hemen yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şöyle göstereyim bakın. Evet. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkincinin üzerine sık iğne ile bağladım. Yine bir zincir çekiyorum. Şuraya bakın bir tane atlıyorum. İkincinin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne ile bağladım. Şimdi bakın. Yani bakın 3 tane aynı yere, hemen yanına bir trabzan, tekrar yanına 3 trabzan, böyle bir grup oluşturmuş oluyoruz burada. Yine bir zincir çekiyorum. Şuraya bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan yapıyorum. Sadece bu sık iğne kısmında sık iğneye giderken ve sonrasında birer tane atlamış oluyoruz. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. 3. İpimi doladım. Yanına, hemen yanına bir trabzan. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine de 3 tane trabzan yapıyorum yine. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın böyle bir grup oluşturmuş olduk. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ile bağladım. Yine bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkincinin hemen üzerine 1 2 3 trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine bir tane trabzan. Ve ipimi doladım. Tekrar yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Evet, yine burada bir grup oluşturmuş olduk. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir tane atlıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye de yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine burada grubumuzu oluşturacağız. İpimi doladım. Hemen yanındakine trabzan. İpimi doladım. Hemen yanındakine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinci sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye 3 tane trabzan. İpimi doladım. Yanına bir trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine 3 trabzan. Evet, bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine 3 tane trabzan. 2 3. Yanına trabzan. Yine yanına 3 tane trabzan aynı yere. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne, bir zincir, bir tane atlıyorum.
ikinciye trabzan. Evet, ilk sıramız bu şekilde ilerlemiş olacak. Buraya kadar anlaşıldı sanırım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi en son sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Bir tane atlıyorum. Hemen ikinciye 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 tane trabzanımı yaptım. Burada başlarken de bir tane trabzan yapmıştık. Yani grubumuzun devamı bu arkadaşlar. Burada bir tane boşluk kaldı. Önemli değil. Bunu atlayacağım. Sıra sonundayım çünkü. Ayarlamam gerekiyor. O yüzden şimdi şurada bakın şu trabzanımla birleşimimi yapacağım. Bakın şuradaki şu kısımla. Şu trabzana geçişte olan kısımla şurayla birleşimimi yapıyorum. Evet, böylelikle de ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bunları lastik olarak alacağım. Bakın bir zincir çektim. Şunu bu şekilde lastik olarak alıyorum. Bakın alttan sık iğne, ipimi dolamadım. Yine yanındakini lastik olarak alıyorum. Ve yine yanındakini de lastik olarak alıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şu ortadaki sık iğneyi atlıyorum. Direkt buraya geçiyorum. Bakın. Bu sık iğneyi atlıyorum. Direkt buraya sık iğne olarak geçiyorum. Bir. Yanındakini de yine bu şekilde alıyorum. 2. Yanındakini de yine bu şekilde alıyorum. 3. Şöyle önden de bakın. Bu şekilde gözükecek. Şimdi bakın şu ortada bir tane trabzanım var. Buraya trabzana geçerken bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Bunu da önden trabzan olarak alıyorum. Bakın tekrarlıyorum. İpimi doluyorum. Şunu önden alacağım. Bakın şöyle önden geliyorum. İlmeğimin üzerinden yani lastik olarak alıyorum. Bir zincir ve şunları yine lastik olarak alıyorum. İkinciyi de sık iğne olarak alıyorum. 2 ve 3. Sık iğne var. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi atlıyorum. Yandakine yani şu grubumuza geçiyoruz. 1 2 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şunu önden yine trabzan lastik olarak alıyorum. Aynısı gibi bakın. Önden bir zincir çektim. İpimi dolamıyorum. Bunları yine şöyle tek tek sık iğne lastik olarak alıyorum. Sadece bu trabzanlar önden alınıyor arkadaşlar. Şunlar sadece önden lastik olarak alınıyor. İnşallah gözüküyordur. Şöyle bir bakın. Evet. Döndürüyorum. Devam edeceğim. Evet, bunlar lastik. Şimdi burada bakın bir tane trabzanım var. Bir zincir çektim. Önden alıyorum. Lastik olarak.
sık iğne, ipimi doluyorum. Buradaki tek trabzanımı arkadan trabzan olarak alıyorum. Şu üçlüyü de yine sık iğne olarak alıyorum. Şimdi ortada sık iğnem var. 3 zincir çektim. Atlıyorum bu sık iğneyi. Karşı tarafa geçiyorum. 2 3 bir zincir. Şunu önden alıyorum. Bir zincir. Bunları da bakalım. Yani şu ortadaki tek trabzanları önden trabzan olarak alıyoruz. Bir zincir. Önden trabzan olarak alıyorum. Bir zincir. Bunları da sık iğne, lastik olarak alıyorum arkadaşlar. Yine sık iğne yerine geldim. Bakın sık iğne yerindeyim. Atlıyorum. Direkt sık iğne olarak şu üçlü grubumuza geçiyoruz. 2 3 bir zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanım var. Bunu önden alıyorum. Yine bir zincir. Bunları da yine bu şekilde arkadan sık iğne olarak alıyorum. Bakın burada sık iğne, 2 3 zincir. Karşıya hemen geçiyorum. Sık iğnelerde 3 zincir çekeceğiz ve sık iğne olarak bu üçlü bloğu üçlü olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanımı önden trabzan olarak, yani lastik olarak alıyorum bu şekilde. Evet, şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Şimdi geldik sıra sonuna. Bakın burada bir tane trabzanım var. Bir zincir çektim. Bunu da önden alıyorum yine. Burada bir zincir çekiyorum ve birleştiriyorum şurayla. Burayla birleştirdim. Döndürüyoruz. Şimdi düz yüzündeyim. Bir zincir çektim. Şu lastiğimizi, bakın şunu lastik olarak yine alacağım. Evet, bunu lastik olarak alıyorum. Bakın. Evet, şimdi bakın kenarında boşluk var. Bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Evet, 3 trabzanımızı yaptık. Bir zincir. Şu boşluğa bakın, şuraya atlıyorum. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve şuradaki, bakın şu trabzanın, lastik trabzanın hemen şurada yanında boşluk var. Bu boşluğa 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3. Şu lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. Yani buradaki şu altta yapmış olduğumuz bu bloğu burada da devam ettiriyoruz. Bunu yine lastik olarak alıyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa bakın. Yani buradaki bu boşluklar bir zincir çekmiş olduğumuz boşluklar. Buraya trabzan 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir. Şuradaki şu altta 3 zincir çekmiş olduğum yere sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve şu boşluğa 3 tane trabzan yapacağız. Bakın şuradaki, yani şu lastiğin hemen şuradaki boşluğuna 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bunu da lastik olarak alıyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa da yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir ve şuraya sık iğne ile bağlıyorum. Bakın bu şekilde. Yine bir zincir çekiyorum.
Geliyorum şu lastik kısmının yanındaki boşluğa. Buraya 3 trabzan. 1 2 3. Bunu lastik olarak alıyorum. Yine bu boşluğa, yani sağındaki ve solundaki boşluklar, bakın. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, şuraya sık iğne ile bağladım. Bir zincir ve yine bakın buraya boşluğa 3 trabzan. Lastik olarak alıyorum. Ve yine şuradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Evet, sanırım bu kısımda anlaşıldı. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Şöyle göstereyim, bakın. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın en son sık iğne. Geliyorum buraya. Burası birleştirme noktam. Şurada bakın lastik yapmıştım. Hemen lastiğin solunda 3 tane trabzanım var. O zaman sağında olması gerekiyor. Burada bir bloğum olması için. Şurada sık iğneden sonra bir zincir çektim. Ve şu boşluğa, şuradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 tane yaptım. Sonrasında da şöyle birleşimimizi yapıyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bir zincirimizi çektikten sonra şuradaki 3 taneyi yine ters taraftayım. Bakın lastik olarak alıyoruz. İkinci sırada yapmış olduğum işlemi yapıyorum. Arkadan sık iğne lastik olarak alıyorum. Bakın bu şekilde. Ortadaki sık iğneli yeri 3 tane zincir çekiyorum. Direkt şuradaki trabzanın ilkine sık iğne olarak atlıyorum. 2 3. Evet, burada geldim, bakın bir trabzan, yani lastik olan kısma. Burada bir zincir çekiyorum. İpime doluyorum. Arkadan geliyorum ve bunu lastik olarak alıyorum. Buradaki bu tek trabzan hep lastik olarak devam edecek arkadaşlar. Önden. Yine bir zincir çektim. Ve bunları bu şekilde sık iğne olarak lastik olarak alıyorum. Yine buradaki sık iğneli sıradayım. 3 zincir çektim. Atlıyorum buradaki bloğuma. Sık iğne, lastik olarak sık iğne alıyorum. Bakın. Aradaki tek trabzanım, ipime doladım. Önden. Burada bir zincirimizi çektik tabii ki arkadaşlar. Bakın, aradaki tek trabzanımı yaparken ve sonrasında birer tane zincirimiz var. Lastik olarak alıyorum onu. Yine bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Üç zincir. Karşıki bloğumun hemen ilk trabzanına lastik olarak alıyorum. Bir zincir. Bakın buradaki trabzanımı yine önden ön lastik olarak aldım. Yine bir zincir çekiyorum. Ve bunları da yine lastik olarak alıyorum. 3 zincir. Bir zincir ve şu ortadakini, trabzanı yine lastik olarak alıyorum ve bir zincir çektim. Üç zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani ikinci sırada yapmış olduğumu aynısını burada yapıyorum.
Şöyle döndürelim. Bakın modelimiz oluşmaya başladı bile. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bir zincir çektim. Bakın burada bir trabzanım var sıra sonunda. Bunu yine önden alıyorum. Bir zincir yine çekiyorum ve birleştiriyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Evet, ipimi doluyorum. Şuradaki lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi altta 3 tane dolgu yapmıştık arkadaşlar. 2 sırada 3 dolgumuz vardı bloklarımızda. Şimdi 4 tane dolayacağım bu boşluğa. Bakın şuradaki trabzanımın hemen sol tarafındaki o bir zincir çekmiş olduğumuz yer. 4 kere doluyorum. 1 2 3, yani 4 kere trabzan yapıyorum burada. 4. Bir zincir çekiyorum. Şu 3 zincir çekmiş olduğum şu boşluk, buraya sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektim. Geldik buraya, şu trabzanımın, yani şu lastiğimin hemen şuradaki boşluğa. Buraya 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4. İpimi doluyorum. Bunu lastik olarak alıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Hemen yanındaki yere 1 2 3 4. Bir zincir çektim. Boşluğa sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve şuradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4. Bunu yine lastik olarak alıyorum. Yanındakine 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir zincir şuraya lastik olarak alıyorum. Bakın. Yine bir zincir çektim. Şuradaki trabzanın boşluğa 4 tane trabzan yaptım. Lastiğimi aldım. Ve yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir zincir ve sık iğne. Bir zincir, 4 trabzan, lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. İpimi doluyorum ve 4 trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Yine sıra sonunu sizlerle paylaşacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın, birleştirmem gereken yer burası. Bloğum burası. Lastiğimin hemen solunda 4 trabzanım var. Sağında 4 trabzanım yok. Hemen bakın şuradaki boşluk. Şu. Bakın üstteki değil, şu alttaki. Buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2, bakın sık iğneden sonra bir zincir çektim ve oraya 4 tane trabzan yapacağım. 3 4 ve şu kısımla bakın şurayla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şöyle döndürüyorum. Buradaki bu 4 taneyi yine ters kısımda ne yapıyoruz? Bunları sık iğne olarak, lastik olarak alıyoruz arkadaşlar. 2 3
ve 4. 3 zincir çekiyorum. Sık iğneli yerin hemen üstüne 3 zincir çekiyorum. Karşıya atlıyorum. Sık iğne olarak. 2, 3, bakın bellerinden 4. Bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki trabzanım, yani lastik trabzanımı önden yine alıyorum. Bir zincir çektim. Bunları da yine bu şekilde alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine 3 zincir çekiyorum. Buraya 2, 3, 4. Bir zincir. Şuradaki trabzanımı yine önden alıyorum. Bir zincir. Bunları da yine lastik olarak alıyorum. Bir, iki, üç zincir. Şu sık iğneli yerde 3 tane zincir çekiyorum. Birbirini tekrar eden sıralar arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın. Evet. 3 zincirimi çektim. Karşıya geçiyorum. Buradaki bloğuma. Bir zincir ve bunu lastik olarak aldım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edelim. Sıra sonunu yine sizlerle paylaşacağım. Sonrasında zaten artık kendimiz devam edebilirsiniz. Evet, sıra sonundayım. 4 tane bakın sık iğnemi yaptım. Lastik olarak bir zincir çekiyorum. Şurada bir tane trabzanım var. Bunu trabzan olarak aldım. Bir zincir çektim ve şurada birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir çekip döndürdüm. İpime doluyorum. Lastiğimi alıyorum. Bakın ilk başta lastik alıyoruz. Daha sonrasında şuradaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Hemen bu trabzanımın kenarındaki boşluk 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. Bir zincir çektim. Şu 3 zincirimin olduğu yere sık iğne ile bağladım. Yine bir zincir çekiyorum ve şuradaki şu lastiğimin hemen şuradaki boşluğuna 4 tane trabzan yapıyorum. Lastiğimi alıyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafındaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve şu 3 zincir çekmiş olduğum alttaki yere sık iğne ile bağlıyorum ve bir zincir, boşluğa 4 tane trabzan. Evet, şimdi eteğimiz bu şekilde büyüyecek arkadaşlar. Şöyle bakın. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Yaklaşık olarak 22-23 santim kadar öreceğim. Sizler de örün, sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar, eteğimin boyunu tamamladım. Toplamda 13 sıra ördüm. 13 sıra şu lastikli kısım, yani örnek sıramı uyguladım. Daha uzun örmek isterseniz sıra sayısını uzatabilirsiniz. Şöyle santim olarak da vereyim size. 19 santim örnekten itibaren, lastikten itibaren de 23 santimlik bir etek boyum var. Şimdi ön kısma geçeceğiz, üst kısma geçeceğiz. Burada öncelikle eteğimin ön ortasını buldum. Ve daha sonrasında sağa doğru şu dış kabartıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sağa doğru, 8 tane de sola doğru gittim ve işaretledim. Şimdi burada şu sarı olan yerden ipime takıyorum. Şöyle.
Şöyle bir tane de sık iğne yaptım buraya. Evet. Şunu ön lastik olarak alıyorum. Bakın. Yani gördüklerimi, önden gördüklerimi ön lastik olarak, arkada gördüklerimi arka lastik olarak alacağım. Bakın şu arka tarafta. Bunu şöyle arkadan alıyorum. Önden. Şunu arkadan. Şunu da önden. Toplamda 3 tane ön lastiğim oldu. Bakın 3 tane ön lastiğim oldu. Şimdi 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3. Yani şu arka lastiğin olduğu yere 3 tane lastik yaptım. Daha sonrasında 3 tane trabzan yaptım. Daha sonrasında şu ön lastiğimi alıyorum. Ve hemen yanındakine de 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1 2 tane atlıyorum. Şöyle üçüncüye sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. Pardon. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Şunu da çıkaralım. Şunu ön lastik olarak alıyorum. Ve yanındaki ilmeğime 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne olarak bağlıyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Ön lastiğimi alıyorum. Şuraya 1 2 3. Şimdi bakıyorum, burada 1 2 3 tane ön lastiğim olması gerekiyor. Daha örnek kuramıyorum arkadaşlar. 1 2 tane atlıyorum. Zaten direkt ön lastiğime geçiyorum. Arka lastik, ön lastik, 2 3. Evet. Şunu da buradan çıkarıyorum. Şimdi bir tane de ön lastiğimi yaptım. Şurada başlama yerim vardı diğer tarafta. Bakın şurada ipimi takmış olduğum nokta var. Oraya da yine bir arka lastik yaptım. Ama burasını çok kullanmayacağım. Benim için önemli olan şu 3 tane ön lastiğimin olması. Bir zincir çektim. Bakın buna, şu baştakine hiçbir ilmek yapmıyorum hiçbir şekilde. Direkt şu ön lastiğimi alıyorum. Bunu buradan alıyorum. Evet. Bunu da bu şekilde aldım. Şimdi geliyoruz. Burada bedende ne yapmıştık? Ters tarafta lastik kısmımız vardı. Hemen bakın bunu lastik olarak alıyorum. Sık iğne olarak. 2 3. Bir zincir çekiyorum. Şu lastiğimi yine lastik olarak alıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Şunu da yine şekil lastik sık iğne olarak 1 2 3. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Geliyoruz buraya. 1 2 3. Bir zincir. Şuraya lastiğimizi alıyorum. Bir zincir ve şunları yine sık iğne lastik olarak alıyorum arkadaşlar. Evet, şu araya yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya geldim.
2, 3. Bir zincir. Lastik olarak alıyorum. Yine bir zincir. 1, 2, 3. Şimdi geldik şu baştaki lastiklerimize, kenar lastiklerimize. Bunları da yine bakın nasıl görüyorsam o şekilde alıyorum arkadaşlar. Şunu da şuradan lastik olarak aldım. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir. Bakın 3 tane ön lastiğim var. Şu en kenardakiyle bir işlem yapmıyorum. Sadece bir zincir çekiyorum. Onu dönüşlerim için kullanıyorum. Yine ön lastiklerimizi önden alalım. Arkadan gördüğümü arka taraftan, önde gördüğümü de ön taraftan. Evet. Şimdi bakıyorum burada. Şurada bir zincir çekmiş olduğumuz yerler vardı. Buraya yine 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum çünkü arkadaşlar burada eteğimize başlarken şu kısımlarında 3'er tane trabzan yapmıştık. O yüzden yine 3 tane trabzan yapıyorum. Daha sonrasında bu lastiğimi alıyorum. Yine buna yapıyorum. Yanına hemen yine bir zincir çekilen yere 3 trabzan. Şuraya sık iğne. Şuraya bir zincir çekeceğim. Sık iğne. Yine bir zincir çekiyorum. Ve buraya geçiyorum. Bakın. Üç trabzan yaptım. Lastiğimi yaptım. Ve yine yanına 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Sık iğne. Bir zincir. Ve yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, etek kısmında uygulamış olduğumuzu bu beden kısmında uyguluyoruz. İşlemlerimiz aynı arkadaşlar. Şimdi şuradaki kenar lastiklerini de yapalım. Bakın burayı da yine size göstereceğim. Şu ön lastiğimi alıyorum. Evet, bakın. Bu tarafta 3 ön lastiğim, bu tarafta 3 ön lastiğim ve ortada da 3 tane örneğim var. Şöyle göstereyim. Şimdi bu örneği yukarıya doğru birazcık büyüteceğim. Sizler de yapın, ben de yapayım. Kaç sıra yapmışım yukarıya doğru, kaç santim örmüşüm size söyleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında da lastik kısmına geçip bağcık kısımlarıyla birlikte eteğimizi sonlandırmaya doğru gideceğiz. Evet, örelim gelelim. Arkadaşlar benim bedenim, elbisemin üst kısmı tamamlandı. Şöyle bakıyorum kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra ördüm. Toplam santimini vereyim size. Evet, 10 santimlik bir ölçüsü var. Eğer sizin eteğinizin bedeni daha genişse tabii ki daha uzun örmeniz gerekir. Eteğinizin beli daha genişse bu kısmı da daha geniş örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim eteğimin bedenine göre bu kısmın genişliği ve büyüklüğü, uzunluğu ideal. Benim yana doğru 3 tane örneğim var. Sizin beden genişledikçe bu 3 örnek 4 örneğe çıkabilir. Ona göre siz eteğinize göre ayarlamanız gerekiyor, bedenine göre. Şimdi ters kısımdayım. Öncelikle bir zincirimi çekiyorum. Buradaki bu lastiklerimi yapıyorum. Evet. Şimdi ön 3 lastiğimi yaptım bakın.
Şimdi buradan sonrakileri de yine lastik olarak alacağım. Lastik trabzan olarak alacağım. Çünkü artık şu belde yapmış olduğumuz lastiği burada devam ettireceğiz. Bakın şöyle alıyorum ilkinden. İkincisi. Üçüncüsü. Şu ortadakini atlıyorum. Bunu almayacağım. Yani ortada 3 trabzandan sonra ortada ön lastik yapıyorduk arkadaşlar. Şu kabartı, bunu atlıyorum. Yandaki 3 trabzanıma geçiyorum. Ve onları da lastik trabzan olarak alıyoruz. Bu şekilde lastik trabzan olarak alıyorum. İpimi doluyorum. Buraya geçiyorum. Zincir çekmedim. Yani 6 tane trabzan yapıyorum burada. Yine bakın şunu atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Evet. Evet, şimdi buraya geliyorum. Yine bunları da 6 tane trabzan olarak alıyorum. Ortadakini atlayacağım. Şunu atlıyorum. Buraya geçiyorum. Evet. Şimdi bu kenardaki 3 lastiğimi yapıyorum. Döndürüyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Şu ön lastiğim, arka lastiğim. Yine öndeki kabartıları önden alıyorum. Şimdi bakın 3 ön lastikli olan kısmımızı yaptık. Şimdi buradakileri de artık bu kenardakiler gibi yapmaya başlayacağız. Ön lastik yaptım. Sıradakini arka lastik yapıyorum. Ön lastik, arka lastik, bakın ön lastik, arka lastik, ön lastik, arka lastik, ön lastik, arka lastik, ön lastik, bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bakıyorum burada. Şimdi bakın arkadaşlar, benim arka lastik ön lastik olacak ve bir tane ön lastikle peş peşe olacak. Eğer sizin de bu şekilde olursa yapacağınız işlem, şunların ikisini bir alın. Burada kesim yapın. Sonrasında yine aynı hizada devam edin. Yani 2 tane ön lastiği veya arka lastiği peş peşe yan yana getirmeyin. Denk gelmezse bir eksiltme yapabilirsiniz orada. Ön lastik ve en kenardakini alıyorum. En kenardaki gördüğünüz gibi sadece bitişlerde onu örüyorum. Sonlarda örmüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine önde arkada gördüklerimi arkadan, öndeki kabartılarımı bu şekilde önden alarak devam ediyorum.
Evet. Şimdi birkaç sırada böyle öreceğim. Sonrasında da arka bağcıklarını örmeye başlayacağız. Evet, sizler de örün, ben de öreyim. Kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size arkadaşlar. 4 sıra lastik ördüm arkadaşlar. Burada ilik ayırmadım. Düğmeli olacak. İlik ayırmadım. Zaten şu lastik araları bayağı boşluk. Bu yüzden ilik ayırmadım. İstediğiniz yerden düğmelerinizi bakın epey parmağım giriyor. Hani ilik yerleri ayırırsam zaten aynı boşluklar kadar burada da yine boşluklar var arkadaşlar. O yüzden ayırmadım. Ama siz ayırmak isterseniz eğer 4 sıra yaptım. 2, 3. sırada ilik yeri ayırabilirsiniz. Bunu da çekersiniz. Bir zincir çekip bir ilmek atlayıp ikincisinden aynı işlemi yapacaksınız. Bir üst sırada da o bir zincir çekmiş olduğunuz o boşluğa bir tane trabzan yapacaksınız. O şekilde ilik yerini ayırabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz arka kısmımıza. Şuradan bağcıklarımızı yapacağız. Bakın nasıl yapacağım. Şöyle tam ortaladım bunu. Şu 3 çıkıntım var şurada. Şu 3 çıkıntım var. Bu 3 çıkıntımın hemen karşısından ilmeğimi takıyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen şu kenarında işlem yapmamış olduğum yer, buradan takıyorum. 3 tane ön lastiğim olacak. O şekilde şu arka lastik kısmından ipimi takacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ön lastiğimi alıyorum. Yani şu kenarda kaç lastik bıraktıysam burada da aynısını. Eğer siz beden olarak daha geniş yaptıysanız ve bu kenarda 4 ön lastik ayırdıysanız burada da yine 4 tane ayırın. Ben 3 ayırdığım için burada 3 tane ayırıyorum. Bakın. Şimdi bakıyorum. Evet, bir tane de şundan alacağım. Çünkü bunu da yine kullanmayacağım. 3 tane ön lastiğim olması gerekiyor. Bunu kullanmayacağım. Bakın şimdi sadece bitişlerde onları kullanacağız. Bir zincir çekiyorum ve ön lastiğimi alıyorum. Arka lastiğim, ön lastik, arka lastik, ön ve bakın başlangıcımı sadece bitişlerde kullanıyorum. Yani örüyorum. Şimdi döndürdüm bir zincirle. Bunu örmüyorum. Direkt ön lastiğimi örüyorum. Yine sonda da bunu bu şekilde alıyoruz. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim. Ve bu bağcığı tamamlayacağım. Şimdi şu diğer taraftaki bağcığı da yine nasıl olacağını size anlatayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde şuradan başlayacağız. Yani şunun denk geldiği yerden başlayacağım. Hemen şu kenardan şöyle bakın açıyorum. Bu bunun hizasında. Bunun da hizasında olacak. Ama şuradaki şu arka lastikten yine başlayacağız. Bu şekilde geleceğiz. Şuradaki arka lastik. Önemli olan şuradaki şu ön lastiklerim, 3 tane ön lastiğimin gözükmesi. Bu kenardan yandan aldıklarım. Bakın zaten gözükmüyor. Çünkü onlara başta bir işlem yapmadığım için bu lastiklerin arasında kaybolmuş durumda. Yine burada da yine aynı şekilde yapacağız. Bu uzunluğumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Sonra ipimizi koparıp düğmelerimizi dikip sonlandıracağız askı kısımlarımızı. Şimdi isterseniz sizler de örün, ben de öreyim. Sonrasında bu askı kısmının
kaç santim ördüğümü size söyleyeceğim arkadaşlar. Ona göre siz de fikir sahibi edinmiş olursunuz. Ben de öreyim. Siz de örün. Birazdan geliyorum. Arkadaşlar ben elbisemin bağcık kısımlarını bitirdim. Düğmelerimi de diktim. Şimdi bağcık kısımlarının şöyle kaç santim kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Bu bağcık kısmına 30 sıra ördüm. Santim olarak vereyim size. Şöyle bakın, 27 santim kadar bir ölçüsü var. 27 santimlik bir bağcık kısmımız var. Ölçerek yapmanızda fayda var. Yani kime yapıyorsunuz eğer, hani eteğinizi giydirip o şekilde boyun omuz kısımlarına ölçebilirsiniz. Bakın şu şekilde de gayet, hani düğme iliği ayırmamış olmamıza rağmen gayet rahat bir şekilde düğmelerimi takabildim. Şöyle arka kısmında yine paylaşayım. Bakın şöyle. Evet, bu şekilde arka kısmımız. Ön kısmımız da yine bu şekilde. Gayet güzel bir elbise oldu. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.